Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kışta bolca eriğe düşelim diye çıtır çıtır turşusunu yaptıktan sonra olgunlaşmış hallerinden çok güzel bir pestil yaptım. Yapılışı çok kolay. Nasıl yaptığımı hemen sizlerle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi 5 kilogramlık yoğurt kovalarının içerisinde bahçemizin ağacından topladığım olgunlaşmış eriklerim var. Burada kilo olarak ölçmedim. Ama bayağı çoklar, gördüğünüz gibi yaklaşık 5 kilogram vardır diye tahmin ediyorum. Güzelce yıkadım, saplarından arındırdım ve tencereye alıyorum. Dibine tutmasın pişirirken diye 1 su bardağı su koydum ve gördüğünüz kadar şeker ilavesi bulunuyorum. Eğer kullandığınız meyveler çok şekerliyse hiç şeker kullanmadan da yapabilirsiniz. Ya da ben tamamen meyve yemek istiyorum, İçerisinde hiç katkı maddesi olsun istemiyorum, şeker bile olsun istemiyorum diyorsanız yine şekersiz yapabilirsiniz. Böyle yavaş bir şekilde karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bunlar eriyince, yumuşayınca böyle kabukları falan ayrılıyor, anlıyorsunuz zaten olduğunu. Ocaktan alacağım. Ocaktan almadan önce şeker az geldiği için yarım su bardağı şeker daha ilave ettim. Burada tadını kontrol ederek ne kadar şeker ilave edebileceğinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Eriklerimi güzelce süzgece alıyorum. Burada suyunu süzdüreceğim. Kenara alacağım ve bir kevgirin içerisine eriklerimi koydum. Güzelce burada önce kaşıkla ezdireceğim sıcaklığı gidene kadar. Birden elinizle ezmeye kalkışmayın. Hani eliniz yanar. Sonra da böyle elimle iyice püre haline getireceğim. Sadece çekirdek ve kabukları kalana kadar. Kışın çok sağlıklı bir atıştırmalık oluyor. Mutlaka evinizde, bahçenizde meyveler varsa her türlü meyveden bu atıştırmalığı yaparak afiyetle tüketebilirsiniz çayınızın, kahvenizin yanında. Diyet yapan arkadaşlarım varsa içerisine hiç şeker ilave yapmadan sadece meyvenin şekeriyle bunu yani kendi içerisinde bulunan şekerle yaptıklarında afiyetle yine tüketebilirler. Güzelce püre haline getirdim. Sadece kabukları ve çekirdekleri kaldı. Onları kenara ayıracağım. Ve ilk başta ayırdığım suyunu ve bu yaptığım püreyi tekrar tencereye alıp ocağa alacağım. Neredeyse tamamen meyve görüyorsunuz. Hazır yapılan pestillerden çok çok daha güzel. Çünkü yani onların içerisinde renklendirici, işte glikoz şurubu, raf ömrü uzun olsun diye diğer katkı maddeleri bir sürü şey var. Ama biz bu şekilde kendi evimizde organik meyvelerle yaptığımızda özellikle çok sağlıklı oluyor. Şimdi bu koca tencere için 2 yemek kaşığı kadar nişastaya çeyrek su bardağı kadar su ilave edip karıştırdım nişastayı. Bunu yapmamızın sebebi pişerken böyle topaklanmasını engellemek için. Ocağa aldığımda bu nişastayı koyacağım. Eğer çok fazla pütür pütür olduysa püreniz blenderla tekrar geçirebilirsiniz. Ama benimkisinde öyle bir problem yoktu. Blenderla geçirmedim. İyice kaynayana kadar pişiriyorum ve kaynadıktan sonra da 5 dakika boyunca tekrar kaynatmaya devam ediyorum. İyi pişirmek önemli. Güneşte de kurutacağız. Bu sayede küflenme, bozulma olmayacak pestilimizde. Farklı bir erikten daha pestil yapacağım. Onda kabuklarını da kullandığım için onu blenderla çekeceğim. Çekirdekleri ayrılabilen bir erik olduğu için o. Bununla çekirdeklerini ayıramadığım için bu şekilde yapmıştım. Geçen senelerde yaptığımda çok ince dökmüşüm. Çok fazla ince dökmemenizi tavsiye ediyorum. En fazla en az diyeyim daha doğrusu 1 santimetre kalınlığında olması gerekiyor. Güneşi çok böyle bolca gören bir yere koyacağız güzel kurusun diye. Zaten içerisindeki güneşi gördükçe suyu kaybedecek. O yüzden inceleyecek doğal olarak. 1 santim kalınlığına dökerseniz pestinizi ideal kalınlığa ulaşıyor kuruduktan sonra. Ve üzerine ceviz ilave ettim. Evinizde ceviz, fındık, fıstık ne varsa ondan ilave edebilirsiniz. Bir tanesinin üzerine susam ilave ettim. Badem kırığı da çok güzel yakışıyor. Onu da ilave edebilirsiniz tabii ki. İsteğe bağlı olarak.
Genelde sade yapıyorum. Sade yapınca da mesela daha sonradan içerisine farklı kuru yemişler de sarıp o şekilde tüketebilirsiniz. Bu pestilleri yiyen herkes çok beğeniyor gerçekten. Misafirlerinize de çok güzel bir ikramlık oluyor çayın kahvenin yanında. Mutlaka meyveniz varsa yapıp denemenizi tavsiye ederim. Daha az meyve kullandığınızda da atıyorum mesela 1 kilogram erik kullandınız. O zaman da 1 tatlı kaşığı nişasta kullanabilirsiniz. Nişasta kullanmamızın sebebi daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Derseniz ki ben nişasta da kullanmak istemiyorum. Tabii ki mümkün. Sadece meyveden yaparsınız ve katı bir şekilde onu kaynatıp dökersiniz. O şekilde de kuruyor. Ama ben azıcık da olsa nişasta katmayı seviyorum. Dediğim gibi daha pürüzsüz bir kıvam elde ettiğim için daha çok hoşuma gidiyor. Bütün pestillerimi hazırladıktan sonra güneşteki halinden bir görüntü gösteriyorum şimdi size. Böyle çok güzel kuruyorlar. Toplamda 3 günde kurudu bizim burada. Havalar çok sıcaktı. Yaşadığımız yerin hava durumuna göre değişebilir tabii ki ama şu sıralar zaten her yerde sıcak olduğunu genel manada görüyorum hava durumundan da. Yani 3 gün 4 gün o civarda kurur. Tam olarak kuruyup olduğunu nereden anlayacağız? Yağlı kağıttan çok kolay bir şekilde ayrılıyorsa her kısmı yapışmadan artık kurumuştur, olmuştur demektir. Yağlı kağıt kullanmak istemeyenler de oluyor kuruturken. O zaman da tepsilerinizi suya tutun. Suyunu süzdürün. Süzdürdükten sonra tepsinin içerisi hafif yaş kalacak. O yaşlılığın üzerine yaptığınız pestili dökerseniz o şekilde hiç yağlı kağıt kullanmadan direkt tepsinin içerisinde kurutabilirsiniz. Tabii o zaman kuruduğunda bıçaklarda kenardan kavlatarak yapmanız gerekecek. O da biraz tepsiye zarar verebilir. Bu yöntem çok en kolay yöntemi bu yöntem olduğu için ben bu şekilde tercih ediyorum. Ve böyle sardım. Lokum gibi böyle küçük küçük yuvarlaklar halinde kesmeyi tercih ediyorum. İstediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Sigara böreği gibi sarabilirsiniz. Üçgen şeklinde sarabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Tamamen sizin nasıl sevdiğinizle alakalı. Gerçekten çok şahane bir lezzeti var. Hiç daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hiç pişman olmazsınız. Ve kavanozlarda serin bir yerde, buhar görmeyen, güneş görmeyen bir yerde sakladığınız müddetçe hiçbir bozulma da olmuyor. Kiler gibi bir yeriniz varsa orada saklamanızı tavsiye ederim. Benim öyle bir yerim yok diyorsanız da o zaman buzdolabında muhafaza etmek zorunda kalacaksınız. Yemeden önce bir 5 dakika falan önce şöyle dışarıya çıkartıp oda sıcaklığında kendisine gelmesini bekleyip öyle yiyebilirsiniz tabi. Bu da susamlı olanlar. Bunları da sigara böreği şeklinde saracağım. Çeşitli meyvelerden yapmak mümkün. Ben kayısıdan yaptım. Şeftaliniz varsa şeftaliden de oluyor. Aynı tarif onun için de geçerli. Kayısı, kırmızı erik, vişneden yapanlar var ama bizim bu sene bahçede vişne olmadığı için vişneden yapamadım ben. Olsaydı ondan da deneyecektim. Çeşitli meyvelerden yapabilirsiniz. Gerçekten güzel bir atıştırmalık oluyor. Özellikle çocuklarınız için de çok sağlıklı bir alternatif olur. Okul dönemi başladığında beslenmelerine koyabilirsiniz. Jelibon gibi sağlıksız atıştırmalıklar tüketeceklerine böyle renkli renkli gerçekten meyve yiyerek böyle sağlıklarını korumuş olursunuz tabii. Gördüğünüz gibi kavanozların içerisine koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. Bugünkü tarifim böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak destek olmanızı rica ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.